Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için sadece 4 malzeme ile yapabileceğiniz çok lezzetli, pratik, aynı zamanda çok ekonomik bir kurabiye tarifim var. Bu tarifimi çok beğeneceksiniz. Şimdiden dileyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 1 su bardağı pudra şekerimizi ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 su bardağı çekilmiş toz badem ekliyorum. Bademleri ben önden bir kavurdum. Kavrulmuş badem olarak kullandım. Sizler de mutlaka bademleri tavada şöyle bir kavurup o şekilde çekilmiş halini hazırlayın ya da hazır olarak da tüketebilirsiniz. Hazır kavrulmuş bademle de yapabilirsiniz. Badem yerine dilerseniz ceviz, fındık, Antep fıstığıyla da bu tarifimi yapabilirsiniz. Hatta yer fıstığıyla da oluşturabilirsiniz. Bu malzemelerimizi bir spatula yardımıyla karıştıralım. Sonra unumuzu ekleyeceğiz. Öncelikle 1 su bardağı un ekliyorum. Sonra yarım su bardağı un ekliyorum. Toplamda 1,5 su bardağı un kullanmış oldum tarifimde. Unu her zaman kontrollü bir şekilde ekleyelim. 1 su bardağı unu ekledikten sonra hamurum cıvık olduğu için yarım su bardağı daha un ekledim. Toplamda 1,5 su bardağı un eklemiş oldum. Kurabiye hamurumuzun içerisine eklediğimiz malzemelerimizin hepsi bu kadar. Sadece 4 malzeme ile yapıyoruz. Hem çok lezzetli, hem çok ekonomik, hem de katı yağ kullanmadan beğeneceğiniz kıyır kıyır ağıza dağılan bir kurabiye tarifi. Yumurtaya alerjisi olanlar için de kolaylıkla yapabileceği bir kurabiye tarifi. Çünkü içerisinde yumurta kullanmıyoruz. Hamur kabartma tozu ve toz vanilya da eklemiyoruz tarifimizde. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde ele yapışmayan yumuşacık bir kurabiye hamur olacak. Hemen yakından sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Avucumuzun içerisine aldığımız zaman yumuşak olduğunu hissedelim. Sonrasında kurabiye hamurumuz hazır demektir. Yağlı kağıt serili fırın tepsimize hamurumuzdan küçük parçalar kopararak avucumuzun içerisinde yuvarlak şeklini verelim. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz rulo şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde kahve ve çay yanında ikram etmek için çok küçük parçalar halinde hazırladım. Fındıktan biraz büyük olacak şekilde yuvarlaklar yaptım. Daha büyük de yapabilirsiniz. Ben bu malzeme ölçülerinden 30 adet bademli kurabiye elde ettim. Dilerseniz daha çok yapmak isterseniz malzeme ölçülerini 2 katı olarak arttırarak daha fazla kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Daha az yapmak istediğinizi düşünmüyorum. Çünkü benim yaptığım ölçüler bayağı bir küçük boyutlarda olduğu için gayet ideal ölçüdür. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra Hindistan cevizine bulayalım. Dilerseniz fikir amaçlı olarak cevizi de bulayabilirsiniz. Bademle de tekrardan üzerine kaplayabilirsiniz. Fındıkla da kaplayabilirsiniz veya piştikten sonra benmari usulü eritilmiş çikolatayla da süsleyebilirsiniz. Her türlü çok lezzetli olacaktır. Çünkü kurabiye hamuru çok lezzetli. Her kaplamayla muhteşem lezzeti yakalayabilirsiniz. Kurabiyelerimizin üzerine Hindistan cevizini buladıktan sonra bu kısım çok önemli. En önemli püf noktasını söylüyorum. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 150 derecelik fırın ayarında tam 10 dakika kadar pişiriyoruz. 10 dakikanın sonrasında fırının derecesini kapatıyoruz. 10 dakika dolduktan sonra şöyle bir dokunduğunuzda kurabiyeniz yumuşaktır. Kesinlikle dışarı çıkarmıyoruz tepsimizi. Fırının içerisinde fırın kapalı bir şekilde 5 dakika kadar daha kurabiyelerimizi fırının kapağı kapalı kalacak şekilde 5 dakika kadar daha bekletiyoruz. Sonrasında kurabiyelerimizi
oda sıcaklığında bir tezgahın üzerine alalım. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Soğuması için de bir 10 dakika kadar daha bekleyin. Soğuduktan sonra gayet güzel kıvam alıyor. Kendi kendine sertleşiyor. Kurabiye kıvamını alıyor. Sonrasında sunum edebilirsiniz. Bu kısım çok önemli. Lütfen atlamadan dikkatli bir şekilde yapalım. Bekleme süresini atlamayalım. Fırından kurabiyelerim çıktı. Soğuduktan sonra sizlere hemen yakından kıvamını göstermek istiyorum. Ağızda dağılan kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Üstelik katı yağ kullanmadan beğeneceğinizi düşüneceğim çok hafif bir kurabiye tarifi. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarına teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Tarifimi denedikten sonra kıymetli düşüncelerinizi de yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Mutlaka planlamamın içerisine alıp sizlerin istediği tarifleri de çekip sizlerle paylaşıyorum. Yakından hem bir çatal yardımıyla bölüyorum hem de ısırık alarak sizlere kıvamını doku testi yaparak gösteriyorum. Şimdiden deneyen herkesin ellerine sağlık. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.